Herkese merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyotin hakkında aklınıza takılan her şeyi konuşacağız. Çok kapsamlı bir video olacak. Kağıdınızı ve kaleminizi almayı unutmayın. Buyurun videoya geçelim. Biyotin nedir? Biyotin bir B vitaminidir aslında. B7 vitamini olarak adlandırılır. Diğer bir ismi ise vitamin H'tır. H burada saç ve cilt anlamına gelen hair and hood kelimelerinden geliyor. Biyotinin saça ve cilde iyi geldiğini keşfeden bilim adamları vitamin H ismini vermişler. Peki biyotin eksikliği ne zaman olur? İlk olarak çiğ yumurta beyazından başlayalım. Şimdi çiğ yumurta beyazı çok sık tüketildiğinde ve fazla tüketildiğinde, fazla buradan neyi kastediyoruz? Günlük olarak 30'un üzerinde bir miktarda tüketildiğinde biyotin eksikliği oluşabilir. Peki neden yumurta beyazı diyoruz? Çünkü yumurta beyazının içerisinde avidin proteini var ve çiğ diye baskılamamızın nedeni de bu avidin proteininin çiğ olduğu zaman biyotine bağlanarak biyotinin özgür bir şekilde dolaşıp emilmesini engeller. Fakat çiğ yumurta pişirildiğinde artık etkisini kaybetmiş olur. Avidin proteini denatüre olur, yani bozularak biyotinin emilimini engelleyemez hale gelir. İkinci olarak gebelik ve emzirme dönemi. Annenin biyotin ihtiyacı artacağı için burada da biyotin eksikliği oluşma ihtimali vardır. Dikkatli olmak gerekir. Bazı karaciğer hastalıkları vücutta biyotindaz enziminin aktivitesini azaltabileceği için biyotin eksikliği oluşturabilir. Dördüncü olarak biyotindaz eksikliği. Biyotindaz eksikliğinde biyotin proteinlere bağlı olarak vücutta dolaşır. Bu da biyotinin rahat bir şekilde emilmesini ve kullanılmasını engeller. Biyotindaz eksikliği kalıtsal bir hastalıktır. Biyotin eksikliğini oluşturabilir. İlaçlardan devam edelim. Antikonvülsan dediğimiz nöbet önleyici ilaçlar, epilepside kullanırlar bunlar. En az 1 yıl süreyle kullanıldığında vücutta biyotin eksikliği oluşturabilir. Yine geniş spektrumlu antibiyotikler. Bunlar geniş spektrumlu, yani herhangi bir bakteriye özel olmadıkları için hem iyi bakterileri hem kötü bakterileri öldürebileceği için biyotinin bağırsaklardaki sentezini engelleyerek biyotin eksikliği oluşturabilir. Alkol bağımlılığı, kronik olarak alkole maruz kalmak biyotinin vücutta emilimini azaltır. Sigara içmek biyotinin parçalanmasını artıracağı için yine biyotin eksikliği oluşturabilir. Emilim bozukluğu hastalıkları, bunlar çölyak hastalığı, irritable bağırsak sendromu gibi hastalıklar. Bu hastalıklarda yine biyotinin emilimini engelleyeceği için biyotin eksikliği oluşturabilir. Gelelim biyotinin besin kaynaklarına. Kırmızı et, balık, yumurta, özellikle yumurtanın sarısı yüksek miktarda biyotin içerir. Sakatatlar, yağlı tohumlar, bunlar işte fındık, ceviz, badem gibi tohumlar, tatlı patates, ıspanak ve bazı yeşil yapraklı sebzeler yine biyotinin iyi kaynaklarındandır. Peki yeterli biyotin alıyor muyum? Biyotin eksikliği belirtileri nelerdir? Yeterli biyotin alıyor muyum sorusunun cevabı genellikle evettir. Çünkü biyotin eksikliği başta saydığım özel durumlar hariç nadir görülür. Biyotinin günlük alım değeri 30 mikrogramdır ve buna da beslenmeyle ulaşabiliriz. Hatta genellikle daha fazlasına ulaşabiliyoruz. Biyotin eksikliği belirtilerini konuşalım. Saçlarda incelme, tırnaklarda kırılma biyotin eksikliği belirtilerinden. Yine göz, burun ve ağız etrafında karakteristik bir dermatit oluşur, böyle kırmızı renkte. Konjüktivit dediğimiz kırmızı göz hastalığı biyotin eksikliği belirtilerinden. Ciltte kuruma, çatlama ve bu durum yine enfeksiyonlara neden olabilir. Sinir sistemi hastalıkları, depresyon, halüsinasyon ve nöbet gibi durumlar. Bunlar çok ciddi ve uzun süreli biyotin eksikliğinde meydana gelebilir. Halsizlik ve yorgunluk, letarji diyoruz buna diğer bir ismiyle. Çocuklarda gelişme geriliği, bebeklerde ise hipotoni dediğimiz kaslardaki gevşeklik, kaslarda gerginliğin olmaması. Yine uyuşukluk ve idrarda anormal düzeyde asit, bunlar biyotin eksikliği belirtileri. Biraz da biyotin fazlalığını konuşalım. Aşırı derecede biyotin bize ne yapar? Aşırı derecede biyotin idrarla atılacağı için toksisite yapmaz. Bununla ilgili bir kanıt yok. Yani zehirleme yapmaz. Fakat doz aşım belirtileri yine vücudumuzda görebiliriz. Bunlar uykusuzluk, aşırı susama ve idrara çıkma, biyotinin fazlasında vücudumuzda olabilecek değişiklikler. Peki biyotini günlük en fazla ne kadar almalıyız? Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Öncelikle bunu konuşacağım. Sonrasında ortalama bir değerden bahsedeceğim. Biyotinaz eksikliği olan kişilerde günlük 10 ile 50 mg arasında biyotin kullanımı olmuş. Sonucunda yan etki görülmemiş. Yine başka bir çalışmada ağızdan, yani oral 200 mg günlük biyotin kullanılmış ve bu toksik görülmemiş. IV olarak da 20 mg kullanılmış ve toksik görülmemiş. IV dediğimizde damardan.
Evet, toksisite yok. Kolay kolay biyotinde toksisite seviyesine ulaşamıyoruz. Fakat farklı sorunlar oluşabilir. Bu yüzden ortalama olarak biyotine şu anda belirtilen değer günlük en fazla 10 mg kullanılmalı. Zaten takviye kullanılacaksa kullanılmadan önce mutlaka doktora veya eczacıya danışmalısınız. Peki dedik ki farklı sorunlar oluşturabilir. Ne gibi sorunlar oluşturabilir? Biyotin kanda hastalıkların tespiti için kullandığımız TSH ve troponin değerlerini etkiler. Nasıl etkiler ona bakalım. 10 mg biyotin takviyesi kullanan bir kişide bir defa kullanmış bunu ve 24 saat sonra tiroid düzeylerine baktırmış ve tiroid testi yanlış çıkmış. Yine bir hafta boyunca 10 mg biyotin takviyesi kullanan bir kişide TSH, tiroid stimüle edici hormon yanlış olarak sonuçlanmış. Başka bir örnekte ise biyotin troponin miktarını baskılamış. Troponin miktarını baskıladığı için kişi kalp hastalığı açısından doktor tarafından görülme ihtimali yüksek diye değerlendirilmemiş. Sonucunda hasta vefat etmiş. Biyotin kullanıyorsak veya herhangi bir besin takviyesi mutlaka doktorumuza herhangi bir tahlil için gittiğimizde belirtiyoruz. Peki biyotin ilaçlarla nasıl etkileşiyor? Azitromisin, siprofloxacin, klaritromisin, eritromisin, roksitromisin antibiyotikleri biyotinin sentezini azaltır. İkinci olarak antikonvülsant ilaçlar dediğimiz az önce bahsettiğimiz nöbet önleyici ilaçlar biyotinin emilimini azaltır. Peki biyotin takviyesi kullanılmalı mı? Biyotin özellikle saç, cilt ve tırnak sağlığı için kullanılıyor. Bunlarla ilgili yapılan çalışmaları bir gözden geçirelim. Sonrasında da değerlendirmemizi yapalım. Saç sağlığı için çocuklarda vaka raporları mevcut. Yani bir hastalık üzerinden konuşulmuş. Çocuklarda taranamayan saç sendromunda günlük 3 ile 5 mg biyotin kullanılmış. 3-4 ay boyunca biyotin kullanılmış ve iyileşme görülmüş. Cilt sağlığı için ciltle ilgili neler yapılmış? Bebeklerde yine az sayıda vaka raporu var. 100 mikrogramla 10 mg günde kullanılmış. Döküntüsü, dermatiti ve alopesisi yani kellik olan hastalarda, bebeklerde iyileşme görülmüş. Tırnaklara bakalım. Tırnaklarda 3 tane önemli çalışma mevcut. Bunları değerlendireceğiz. Birincisi yumuşak kırılgan tırnakları olan 22 kadın ve 10 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılıyor. 6 ile 15 ay boyunca günlük 2,5 mg biyotin kullanılıyor. Bu çalışmada plasebo grubu yok. Tedavi başlangıcından 2-4 ay sonra ve tedavi bitiminden 1-4 ay sonra tırnakların kalınlığına bakılmış. 14 kişide tırnak kalınlığı %7 oranında artmış. Fakat burada istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamış. İstatistiksel anlamlı değil demek bizim için çok da kayda değer bir sonuç değil anlamına gelir. İkinci olarak yine ince kırılgan tırnaklı kişilerde 45 kişide yapılmış bir çalışma. 5,5 ay boyunca değerlendirme yapılmış ve günlük 2,5 mg yine biyotin kullanılmış. 41 kişide yani toplamda 45 kişiydi ya kişilerin %91'inde daha sert ve daha sıkı tırnaklar görülmüş. Üçüncüsünde ise kırılgan tırnaklı yine 35 hastada 6-15 ay boyunca günde 2,5 mg biyotin kullanarak tırnak sağlığına bakılmış. 35 kişiden 22'sinde yani %63'ünde tırnak sağlığında klinik olarak iyileşme görülmüş. Bu çalışmalara bakarak şöyle söyleyebiliriz. Evet, biyotin saç, tırnak ve cilt sağlığı için önemli iyileştirici etkisi olabilecek bir takviye. Fakat bununla ilgili yapılan çalışmalar küçük çaplı yani az kişide yapılmış çalışmalar gördüğünüz gibi. Bizlerin %100 kullanın diyebilmemiz için daha fazla kişide kullanılması gerekiyor. Yani binlerce kişi üzerinde test yapılması gerekiyor. Dolayısıyla evet yapılan çalışmalar var fakat küçük çalışmalar. Bununla ilgili daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç var ki biz de sizlerle daha kesin konuşabilelim. Takviyeler piyasada 5000 mikrogram biyotin içeriyor. Yani 5 mg. Biyotin eksikliği açısından risk faktörlerini öğrendiniz. Biyotin eksikliği belirtilerini öğrendiniz. Eğer biyotin eksikliği belirtilerinden birini veya birkaçını gözlemliyorsanız kendinizde mutlaka doktora danışınız ve biyotin eksikliği için test sizden zaten isteyecektir. Bunun sonucunda evet biyotin takviyesi kullanmanız gerekli denirse zaten takviye kullanabilirsiniz. Ama onun dışında doktora veya eczacıya danışmadan lütfen takviye kullanmayınız. Kendinize iyi bakın. Biyotinle ilgili her şeyi anlattığımı düşünüyorum ama sizlerin aklına gelen sorular varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Videolarımın devamını istiyorsanız beğene tıklamayı ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.